Ön Türk topluluklarını hiç merak ettiniz mi? Gelin bu toplulukların bazılarını beraber incelemeye devam edelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Usun ya da Wusun ya da Wusun, Han Hanedanı döneminde M.Ö. 206 M.Sonra 220 yaşamış göçebe yarı göçebe Türk kökenli bir halk. Çin kaynaklarının aktardığına göre Çin'in kuzeybatısında, Batı Gansu bölgesinde, Yueçilere yakın bir bölgede yaşamış, Yueçiler tarafından yenilgiye uğratılınca M.Ö. 176 yıllarında Hingnuların yani Hunların egemenliğine girmiş, daha sonra Eli Nehri ve Issık Göl bölgesine yerleşmiş ve en azından 500 yıl boyunca bölgedeki gücünü korumuştur. Wusun sözcüğünün anlamı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Buna göre Türkçe bir sözcük olduğu düşünülen Wusun sözcüğünün birlik, bağlılık anlamına geldiği görüşünün yanı sıra etnonimin Çince transkripsiyonu olan Wusun'un bir totem olan Wu, karga ya da kuzgun, siyahtan geldiği görüşü de vardır. Bu karga kültü Usun efsanelerinde de yer almaktadır. Efsanelerde yabani hayata bırakılan bir çocuğun dişi bir kurt tarafından açlıktan ölmek üzereyken bulunup emzirildiği ve karga tarafından da et ile beslendiği bir öyküden bahsedilir. Aynı ögeler daha sonra Göktürklerde de yer almıştır. Usunlardan ilk defa Çin kaynaklarında Hingnu hükümdarı Moutu'nun yani Metehan'ın Usunları kendi devletine katması olayı ile Moutu'nun bir mektubunda söz edilmektedir. Usunların başlangıcı Çin kaynaklarında bir efsane ile anlatılır. Usun kralının adı Kunmo idi. Babasının Hingnuların batısında küçük bir devleti vardı. Hingnular onlara saldırıp babasını öldürdüler. Küçük yaştaki kralın oğlu Kunmo'yu ise öldürmeyip canlı olarak otların içine attılar. Kara bir kuş, karga, onun üzerine doğru uçup et verdi. Sonra dişi bir kurt gelip onu emzirdi. Hingnu hükümdarı buna çok şaşırdı ve onun tanrı tarafından kutsanmış olduğunu düşündü. Onu otların arasından çıkarttırıp büyüdüğünde ordusunda komutan yaptı. Çok defalar başarı gösterdi. Bunun üzerine Hingnu hükümdarı Kunmo'ya halkının yönetimini yeniden verdi. Usun kralı Kunmo kendi halkını topladı ve geliştirdi. Komşu şehirlere akın yapıp aldı. Birkaç 10 bin kişilik okçu askeri oldu. Savaşlarda tecrübe kazandı. Hingnu hükümdarı öldükten sonra Kunmo halkını geri çekerek Hingnulardan uzaklara gitti. Kendisini kral olarak tahta çıkardı. Bundan sonra artık Hingnu sarayındaki kurultaya gitmedi. Bunun üzerine Hingnular üzerine atlı birlikler göndererek saldırdılar ama yenemediler. Bunun üzerine Usun kralı bir tanrının gücünü tuttuğunu ve kendilerinden uzaklaştırdığını sandılar. Bunun için yine Hingnu idaresine girmiş saydılar. Bundan sonra büyük bir akında bulunmadılar. Yine Çin kaynaklarında Han Shu'da benzer bir öykü daha anlatılmaktadır. Usun kralının oğlu yeni doğmuştu. Oğlanın hocası Pu Chi'ou Yapku çocuğu kucağına alarak kaçtı ve çalıların arasına saklandı. Çocuğu beslemek için yiyecek aramaya gitti. Döndüğünde çocuğu bir dişi kurtun emzirdiğini gördü. Gagasında et parçası taşıyan bir kara kuş karga da çocuğun çevresinde dolanıp duruyordu. Yapku bunu görünce çocuğun kutlu olduğunu anladı. Onu alarak Hingnu hükümdarının yanına gitti. Hingnu hükümdarı onu görünce çok sevdi, ağırladı ve büyüttü. Yueçilerin öldürdüğü Usun kralının oğlu yetişkin olunca Hingnu hükümdarı babasının halkını ona verdi. Orduya komutan yaptı. Birkaç başarı kazandı. Bu sırada Kunmo güçlenmişti. Babasını öldüren Yueçilerden intikam almak için Hingnu hükümdarından izin istedi. Batıya doğru gitti ve Yueçilere saldırarak onları yendi. Yueçiler batıya doğru yeniden göç ettiler. Tuaristan'a gittiler. Kunmo da kendi halkını topladı ve orada oturup kaldı. Ordusu ve savaş gücü gittikçe çoğaldı. Hingnular ilk ortaya çıktıklarında Usunlar, Tunguzlar ve Yueçiler ile birlikte bölgede bağımsız olarak yaşıyorlardı. Daha sonra hiç mücadele etmeden Hingnuların hakimiyetine girmişlerdir. Usunların bilinen ilk hükümdarı Nan Tuomi'dir. Yueçiler tarafından öldürülünce Usunlar Kansu bölgesini terk edip Tanrı Dağları bölgesine yerleşmişlerdir. Burada Hingnuların hakimiyetine girdikleri düşünülmektedir. Nan Tuomi'nin ölümünün ardına küçük amcası Puchio Shihuo yeni doğmuş oğlu Kunmo'yu alarak Hingnulara tabi olmuş. Hingnu hükümdarı çocuğu kabul edip büyütmüş. Kendi idaresinde ordu ve makam vermiştir. Kunmo ise komutanlığı ve askeri başarısıyla ünlenmiştir. Bundan sonra Moutu'nun oğlu Hingnu hükümdarı Lao Sheng M.Ö. 174 M.Ö. 161 Kunmo'ya yardım ederek Moutu'nun dağıtıp Batı Türkistan'a göç etmelerine neden olmuş Yueçilere ağır bir darbe vurmasını sağlamıştır. Bu saldırıda Yueçilerin reisi öldürülmüş, geriye kalanlar daha da batıya göç etmek zorunda kalmıştır. Bu olayın ardına Usunlar, İli Irmağı'nın yukarı bölgelerine yerleşmeye başlamışlardır. Başkentleri bugünkü Doğu Türkistan'da Wensu, Onsu ilçesinin batı sınırındaki Nalun Irmağı'nın yukarı ağzında kalan Chiku Kalesi'ydi. Burada gittikçe büyüyüp güçlenmiş, Lao Sheng vefat ettikten sonra Hingnulardan kopmaya başlamışlardır. M.Ö. 121 yıllarında Chang Chien, Çin İmparatoru Wu'ya sunduğu raporunda Hingnulara karşı Usunlarla işbirliği yapmayı teklif etmiştir. İmparator
İmparator da bu teklifi kabul edip kendisiyle birlikte Usunlara hediyeler göndererek Usunları Hingnulara karşı kışkırtmaya çalışmış ama Usunların çekinceleri yüzünden bu girişim başarılı olamamıştır. Buna rağmen Hingnular olayı işitmiş ve saldırı planlamışlardır. Usunlar da bunun üzerine Çin'den yardım istemiştir. Çin hanedanı ile evlilik ilişkileri kurarak iyice yakınlaşmışlardır. Milattan önce 74 yılında Hingnular Shenyuleri Çi Hiyen komutasında Turfanlılarla işbirliği yaparak Usunlara saldırmış, Eşen'i alıp halkını esir etmiştir. Bunun üzerine Usun hükümdarı Çin'e mektup yollayıp yardım istemiş, İmparator Chao Ti 200 bin atlı yardımlarına göndermiş, yapılan savaşta Hingnulara ağır bir darbe indirilmiştir. Buna rağmen Hingnu hükümdarı 10 bin kişilik atlı birliğiyle Usunlara saldırabilmiş, ancak dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak birliklerin tamamına yakınını kaybetmiştir. Bunu fırsat bilen Usunlar Hingnulara saldırmış, bunun sonucunda Hingnular çok zayıflamışlardır. Bununla birlikte Usunlar kendi bağımsızlıklarını kazanmış, Hingnulara bağlı Wuhanlar ve Tingliklerin de bağımsız kalmalarına yol açmışlardır. Bu olaylardan sonra Semerkant, Hingnu hükümdarı Çi Hi'den kendisinin diğer devletlere karşı desteklenmesi için elçiler aracılığıyla yardım istemiştir. Kurulan ittifak sonucunda Çi Hi Semerkant krallığını birkaç kez desteklemiş ve daha sonra Hingnular Usunlara saldırmıştır. Başkentleri Kızıl Vadi, Tihku'ya kadar girmiş, halkın bir kısmını öldürüp birçoğunu esir etmiştir. Çin kaynaklarında Binlilik, 500 kilometre, arazi içerisinde yaşayan kimsenin kalmadığı belirtilir. Daha sonra M.Ö. 44'te Hingnular Usunlara bir kez daha saldırmış, ağır bir darbe vurmuşlardır. Yaşanan olaylar üzerine Usunlar Çin ile daha da yakınlaşmış, M.Ö. 5 yılında Usunlar da Hingnulara saldırıp insanlarını öldürüp hayvanlarına el koymuş. Bunun üzerine Hingnular da karşı saldırıya geçip birçok kişiyi öldürmüş ve esir almışlardır. Bunların sonucunda Usun hükümdarı kendi oğlunu Hingnulara esir vermek zorunda kalmış, Çin'in araya girmesi sonucu olan geri iade edilmiştir. Kuzey Wei Hanedanı döneminde Juanların akınlarına maruz kalan Usunlar, Pamir dağlarına göç etmişlerdir. 437 yılında Tapkaç Kağan'ın kendilerine elçi gönderdiği bilinmektedir. En son 938 yılında Liao Hanedanı İmparatoru ile karşılıklı elçi yollamışlardır. Bu tarihlerden sonra sayıları çok azaldığı için haklarında bilgi alınamamıştır. Çin kaynaklarında Usunlardan kızıl saçlı ve yeşil gözlü olarak bahsedilmektedir. Yedisu bölgesindeki arkeolojik çalışmalarda elde edilen, milattan önceki ve sonraki 1. yüzyıla ait 6 ayrı iskeletin kafatasları üzerinde yapılan antropolojik çalışmalar Usunların az da olsa Mongolit özellikler göstermekle birlikte prakisefal beyaz ırka ait olduğunu ortaya koymuştur. Yaşam tarzlarına ilişkin, milattan önce 110 milattan önce 105 yılları arasında Usun hükümdarı ile evlendirilen Han Hanedanı prensesinin aktardığına göre Usunlar, göçebe, keçeden çadırlarda yaşayan, çiğ et yiyen ve mayalanmış kısrak sütü içen bir halktı. Ayrıca bu anlatımlarda erken dönem Çin kaynaklarında sıkça rastlanan barbar, açgözlü, güvenilmez ve benzeri pejoratif anlatım dikkat çekmektedir. Bir Usun kralının Fuli, Kurt ismiyle çağrıldığını, Çinli bilgin Hayrulin ve ayrıca G. Wembury 1879, Sherbak 1961, P. Butberg, L. Baza ve V. P. Yudin söylerler. Ayrıca ön Türkçe bir sözcük olan ve kurt anlamına gelen Böri'nin Usunların adlarında ve unvanlarında çok sık görüldüğünü yazmışlardır. Diğer Türkçe, kun, bak, bek ve uluk gibi kelimelerinin kaydedilmiş olduğunu da onaylarlar. K. Shiratori'ye göre de M.Ö. 2. yüzyılda Orta Asya'ya giden Wusunlar Türk kökenlidir. Buna rağmen Peter B. Golden ve Carter V. Findlay gibi bazı tarihçiler Usunların dillerinde saptanan sözcüklerin kökeninin Türkçe olmadığını ve Hint-Avrupa, İrani kökenli olduğunu öne sürerek bu görüşlere karşı çıkmıştır. Buna göre bek, bey sözcüğü Soğutça'daki baga sözcüğünden alıntıdır. Aynı zamanda Orta Farsça'daki Sasan hükümdarlarının da kullandığı bay, Sanskritçedeki baga ve Rusça'daki bok sözcükleri de aynıdır. Bir diğer iddia ise Türk dillerinde ortak kullanım olan ve kurt anlamına gelen böri sözcüğünün Doğu İran dillerine ait olduğu ve Türk dillerine oradan alıntılandığı yönündedir. Bu iddialar tartışmalı olup böri sözcüğünün Hint-Avrupa dili ailesi içerisinde hiçbir dilde yer almıyor oluşu da bu iddiaları zayıflatmaktadır. Bay sözcüğü üzerine etimolojik çalışmaları bulunan Rus dil bilimci Sergey Starostin, sözcüğün kökeninin ön Türkçe olduğunu ve ödünçlemenin diğer dillere Türkçeden yapıldığını belirtir. Aynı şekilde Starostin, böri sözcüğünü de ön Türkçe olarak verir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.